Bugün süper bir konuyla karşı karşıyayız. YouTube'da böyle bir veri olsun istedim. Çok tarihe girip sıkmadan sizi dostlar, Johnny Walker'ın tarihini biraz anlatmak istiyorum. 1820 yılında kurulmuş, 200 yıllık geleneklere sahip bir viski markası. Toplam 12 tane ekspresyonu var. Bizim elimizde 3 adet var. İlerleyen videonun zamanlarında tadımlarından da bahsederiz. Johnny Walker tarafından kurulduktan sonra 1820'de bir süre çiftçilikle uğraşıyor. Kendisi bakkaldır zaten. Belli bir süre sonra kendisi vefat edip öldükten sonra oğlu Alec firmanın başına geçiyor daha doğrusu. Belli bir süre sonra oğlu Alec 3 tane bana kalsa müthiş bir özellik geliştiriyor. İlki bakın Green Label'dan anlatacağım. Viski şişeleri genelde bakın yuvarlaktır. Ama Alec'in yaptığı özellik şu. Kare bir şişeyle piyasaya giriyor. Sebebi de şu. O dönemlerde tabi at arabalarıyla taşındığı için viskiler zayiatlar oluşuyor, kırılmalar oluşuyor. Onu engellemek adına kare bir şişe ve alandan tasarruf sağlamış oluyor. İkinci özellik de Alec'in yaptığı, bakın şu an hala günümüzde kullanıyoruz. 24 derecelik açıyla bu etiketi piyasaya sürüyor. Bu da tabi diğer viski markalarından raflarda ayırt edilen bir özelliktir. Hala günümüzde de kullanılmaya devam ediyor. Diğer bir özelliği ise bana kalsa hakikaten en başarılı, ikonik maskotlardan biri. Şöyle göstereyim. Tom Brown tarafından 1920'de bir restoranda bir peçeteye karalanıyor. İkonik bir maskottur. Johnny Walker'la özdeşleşmiş ve birçok kişinin markayı tanınırlığını ortaya çıkartan bana kalsa en ikonik viski sembollerinden biridir. Tabi 1920'li yıllarda en önemli Birleşik Krallık tarafından King George tarafından ödüllendiriliyor marka. Günümüzde Cem Yılmaz'la beraber bildiğimiz King George, Johnny Walker'ın sınırlı üretimi piyasaya sürüldü. Üzerinde bir amblem göreceksiniz. Bu Birleşik Krallık'ın resmi bir amblemidir. Premium bir viskidir Blue Label'la beraber. 12 ekspresyondan bana kalsa en önemli 2 ekspresyonundan biridir. Biri King George, biri Blue Label. Notlarıma da bakıyorum. Atladığım bir şey var mı? 2000 yılında değerli dostlar, Diageo firması tarafından Johnny Walker satın alınıyor. Üzerindeki etiketten. Bu dünyanın en önemli satın alımlarından biri. Birçok viski markasını da elinde bulunduruyor. Bununla beraber tabi piyasada hem pazar payını arttırıyor hem de tam gaz devam ediyor. İlk tadım notlarımız Black Label'dan başlayalım. İçinde ne var? Bize ne vaat ediyor? Odunsu bir viski, isli bir viski. Ekspresyonların ilkidir Johnny Walker'ın ürettiği. Tatlı ve baharat. Bunların birçoğunu da karşılıyoruz. Burun olarak da keskin bir tadı yok. Ama ben odun, meşe alıyorum ve hafif baharat da var. Biraz karabiber de var. Orta bitişli bir viski. Kesinlikle duman bitişi var. Net olarak onu söyleyebilirim. Benim rahatlıkla önerdiğim viskilerden biri. Double Black. Double Black'le Black Label'ı genelde soruyorlar farkı ne diye. Daha odunsudur. Daha smoke lezzet vardır. Benim gibi isli viski sevenler için fiyat performanstır. İçindeki en genç viskinin 8 yıl olduğu biliniyor. Rahatlıkla önerebileceğim viskilerden biri.
Bakın Green Label'a geçelim. Hatta onun üzerindeki bakın birçok viskide görürsünüz. 10 yıl, 15 yıl, 8 yıl. İçindeki İskoç yasalarına göre bir regülasyon vardır. Minimum içindeki viskinin yılını belirtmek zorunda. Minimum en genç viski Green Label'da 15 yıllıktır. Green Label bir ara piyasadan kalktı. Sonradan bir daha devreye girdi. Bana kalsa orta seviyede önerebileceğim Benrah gibi iyi viskilerden biri. Bakın birçok viski markasında çok fazla rast gelmediğimiz bir özelliği var. İçindeki tüm viskilerin markaları yazıyor. Bakın harman olabilmesi için single malt kullanmak lazım. Talisker, Linkwood, Craigmore ve Kaole vardır. Bunun üzerinde etikette zaten belirtmiştir. Hemen unutmadan söyleyeyim. Black Label'da da Talisker ve Lagavulin vardır. Bir diğer özellik, hatta güzel bir veriden de bahsedeyim. Rakı tüketimi %5 son 20 yılda azalmıştır arkadaşlar Türkiye'de. Viski tüketimi de %1400 yukarıya çıkmıştır. Bu viski severler için genelde bilinen bir şeydir ama rakının fiyatının yüksekliği viskiye yaklaşması sebebiyle orta yaş ve üzeri ve gençlerin de çok severek tükettiği viski olması çok da şaşırtıcı değil. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala da abone olursanız bu tarz videoların devamı gelecektir.